Merhabalar, ben psikolog Ahmet Kaş. Uzun süredir bağımlılıkla mücadele eden bireyler ve aileleriyle çalışıyorum. Bugün sizlere çok sorulan bir soruyu cevaplayacağım. Alkol ya da madde kullanan bir kişi iyileşme sürecindeyken hangi dönemlerde daha fazla risk altındadır ve hangi işaretlere ya da sinyallere dikkat etmeliyiz? Çünkü bazen kişi bıraktığını söyler, her şey yolunda sanırsınız ama aslında geri dönüş yani kayma riski çok yüksektir. İşte bu yüzden bu konuda aile olarak bilinçlenmek çok önemlidir. Şimdi risk dönemlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak stresli dönemler. Bir bağımlı için stres yönetimini sağlayabilmek, stresi yönetebilmek hayati bir öneme sahiptir. Mesela kişi işten çıkarılmış ya da sevgilisinden ayrılmış, borçları birikmişse ya da aile içinde büyük bir kavga olduysa, kısacası hayatında problemler oluşmaya başladıysa çok dikkatli olmamız gerekir. İşte tam bu dönemler kayma riskinin en yüksek olduğu zamanlardır. Çünkü kişi rahatlamak ya da zihnini uyuşturmak için eski alışkanlığına geri dönmek ister. Sorunlarını en kısa yoldan mücadele ve çaba göstermeden çözmek ister. Ve geçmişte kullandığı alkol veya madde sorunlarını halledebilmesi için kolay bir araç haline gelir. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken riskli dönemlerden biri ise kutlama veya eğlence ortamları, yani özel günler. Ben bıraktım ama doğum gününde bir kadetten bir şey olmaz der. Ya da arkadaşlarıyla maça gider, herkes bira içiyordu ben de bir tane içtim gibi durumlarla karşılaşma olasılığımız çok yüksek olabilir. Bu tarz kutlama, düğün, doğum günü, eğlence ortamları kişinin tekrardan başlayabilmesi için tetikleyici olur. O bir kadeh, o tek duman aslında kişinin eski alışkanlıklarına yani aktif kullanım dönemine dönüşünün ilk adımı olabilir. Kişi kendini iyi hissettiğinde ben toparlandım artık, bir kereden bir şey olmaz diye düşünür. Ama bağımlılıkta bir kere diye bir şey yoktur. Çünkü beyin o maddeyle kurduğu bağı hatırlar ve o tek kullanım bile tekrar tekrar kullanımının kapısını açar. Yani aslında kişi bıraktığı yerden, hatta bazen daha da kötü bir yerden başlar. O yüzden özel günlerde çok dikkatli olmalıyız. Üçüncü olarak ise yalnız kalma dönemleri. Birçok kişi maddeyi sadece eğlenmek ya da sosyalleşmek için kullanıyor zanneder. Ama gerçek şu ki yalnızlık da bağımlılığın çok güçlü bir tetikleyicisidir. Bazen kişi tek başına kaldığında ev sessizdir, yapılacak hiçbir şey yoktur. O anlarda içindeki boşluk daha da büyür. Can sıkıntısı, düşünceler, geçmiş, pişmanlıklar, duygusal çöküntüler artar. Ve o sessizliği bastırmak için sadece bugün içeyim, bir duman alayım, geçer belki gibi cümleler kurmaya başlar. Kişi aslında maddeyi eğlenmek için değil, duygularından kaçmak, boşluğu bastırmak, yalnızlıkla baş edebilmek için ister. Bu yüzden yalnız kaldığı dönemlerde, özellikle de işsiz olduğu, okula gitmediği, ilişkilerinin koptuğu ya da eve kapanıp hiçbir şey yapmadığı zamanlarda kayma riski çok ama çok yüksektir. Bazıları yalnız kalınca daha iyi toparlanırım diye düşünür. Ama bağımlı birey için yalnızlık çoğu zaman toparlanma değil, kapanma ve geriye dönüş süreci başlatır. Bu yüzden bağımlılık sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de kişinin sosyal izolasyona girmemesidir. Destek aldığı insanlar olmalı. Günlük bir düzeni, yapacak işi, bir sorumluluğu mutlaka olmalı. Boş vakti çoğaldıkça kayma riski de artar. Bir diğer dikkat etmemiz gereken dönemlerden biri ise kendini iyi hissettiği dönemler. Ne demek kendini iyi hissettiği dönemler? Ben bu bölümü görünmeyen tehlike olarak adlandırıyorum. Bu başlık çoğu insana şaşırtıcı gelir. Çünkü genelde deriz ki iyileşiyor, iyi hissediyor, her şey yolunda. Ama işin aslı şu: bağımlılıkta en tehlikeli dönemlerden biri kişinin kendini iyi hissettiği zamandır. Neden mi? Kişi terapiye gitmeye başlamıştır. Artık madde ya da alkol kullanmıyordur. Birkaç haftadır ya da belki birkaç aydır temizdir. Kendini enerjik, motive, güçlü hisseder ve sonra şu düşünce gelir: ben artık iyiyim. Eskisi gibi değilim. Kendimi kontrol edebilirim. Sadece bir kere deneyeyim. Sorun olmaz. Ama işte tam bu noktada devreye bağımlılık dediğimiz hastalık girer. Çünkü bağımlılık sadece davranış değil, beynin ödül merkezine yerleşmiş bir kalıptır aslında. Bir kere tekrar ettiğinde beyin o eski duyguyu hatırlar ve kişi sanki hiç ara vermemiş gibi aynı yoğunlukta, hatta bazen daha güçlü bir şekilde maddeye ya da alkole döner. O yüzden
Bu dönemlerde özellikle dikkatli olmak, destek almaya devam etmek, iyileşme sürecini bitti diye değil, devam ediyor diye görmek çok önemlidir. Unutmayın, bağımlılıkta kendini iyi hissetmek tedavi sürecinin bitişi değil, aslında tedaviye en çok devam edilmesi gereken yerdir. Peki bu aşamada hangi işaretlere yani sinyallere dikkat etmeliyiz? İlk olarak yalan söylemeler. Örneğin bugün içmedim der ama gözleri kanlanmıştır ya da konuşması değişmiştir. Yalanlar çoğaldıkça kullanıma geri dönüş ihtimali yükselir. Bağımlılıkta beraberinde gelen en önemli davranış özelliklerinden bir tanesi de yalan söylemektir. Bunu unutmamak gerekiyor. İkinci olarak eski arkadaşlarla buluşma. Özellikle de eskiden madde ya da alkol kullandığı arkadaşlarıyla tekrar görüşmeye başladıysa bu çok net bir risktir. Çünkü eski ortamlar, eski alışkanlıklar kişiyi hemen tetikleyecektir. Üçüncü olarak ise ruh halinde ani değişimler olması. Bir gün çok neşelidir, ertesi gün tamamen içine kapanır. Ya da her zamankinden daha öfkeli, daha tahammülsüz olur. Bu tarz duygusal dalgalanmalar çoğu zaman kullanımının tekrar başladığını gösterebilir bizlere. Çünkü bağımlılıkta ani duygu durum değişiklikleri çok sık görülür. Maddi sorunların artması, bir anda para istemeler, sürekli borç istemeler, harcamalarının artması. Bunlar da madde ya da alkol kullanımına dönüşün işareti olabilir. Bir diğer işaret ise kendi bakımını ihmal etmeye başlama. Örneğin saç sakal birbirine karışmış, üst baş perişan, sürekli odasında ya da karanlık bir ortamda vakit geçiriyor. Bu da kullanımının başladığına dair önemli sinyallerden biridir. Son olarak şunu unutmamak gerekir. Bağımlılıkta kayma riski her zaman vardır. Her zaman tedbirli bir şekilde ilerlemek gerekir. Önemli olan bu işaretleri erken fark etmek ve uzman desteği almaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bizi takipte kalın.